Eve geldin, tatlı tatlı reels kaydırıyorsun. Bir anda bir banka arıyor. Sonra diğeri, sonra diğeri, sonra diğeri. Bir bakıyorsun multimedya mesajlarında alıntılar var. Bir bakıyorsun telefonun galerisinde bazı resimler eksik. Kimsenin erişmesini istemediğin bilgisayarındaki ya da telefonundaki veriler çalınmış. Ne olduğunu sana söyleyeyim mi? Hacklendin. Ama nereden hacklendin? Telefonun son güncellemeleri alıyor. WhatsApp zaten uçtan uca şifreleme var. Kullandığın sosyal medya uygulamaları zaten çalınamaz. Kendi sunucuları tarafından şifreleniyor. Başına ne gelmiş olabilir? Senin Wi-Fi'ni hacklediler. Tamam, bak şimdi. Önce bir temelden alalım. Wi-Fi hacklemesi yapılabilen bir şey mi? Çünkü bazı insanlar bunun hala yapılamayacağını düşünüyorlar. Evet, Wi-Fi hacklemesi yapılabilen bir şey. Bazı tip işlemlerle mümkün. Sıkı takipçilerim bilirler. Bu tarz hacking temalı videolarımda genelde insanların böyle kurgu videolarında izlediği, gerçek mi değil mi acaba sorusunu kendilerine sorup benim videomu izledikten sonra gerçek olduğunun kanaatini getirdikleri bir serideyiz. Arkadaşlar, bu videoda kendi ana bilgisayarımdan bu mobil ağa erişmeye çalışacağım. Bu videoyu sadece kendi kişisel merakımı gidermek ve kişisel merakını gidermek isteyen insanlar için çekiyorum. Hiç kimsenin verilerine, sistemine izinsiz erişmek asla etik bir davranış değildir ve bu bir suçtur arkadaşlar. Bunu sakın hiç kimsenin izinsiz ortamında denemeyin lütfen. Ben zaten biliyorum, benim takipçilerim asla bu tarz şeyler yapmazlar ama ben gene de bir uyarı geçmek zorundayım. Ama şunun sözünü verebilirim. Bu videoyu izledikten sonra kendi kendine sorduğun ya bu Wi-Fi'ye nasıl erişiyorlar sorusunun hem cevabını almış olacaksın hem de Wi-Fi hacklenmesinden korunmak için kendi kendine ne gibi önlemler alabilirsin? Bunlar hakkında bilgi sahibi olacaksın. O zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle bu işlemler için hangi araçları kullanacağımızdan bahsedeyim. Burada gördüğünüz gibi Arch tabanlı işletim sistemlerinde Pacman kısa çizgi S ile kısa çizgi büyük S ile bu komutları indirebiliyorsunuz. Eğer bir Debian işletim sisteminiz varsa da sudo apt install aircrack, hextools ve hashcat'i indirebilirsiniz dostlar. Ben Arch tabanlı bir işletim sistemi kullandığım için üstteki komut ile indireceğim ama Debian tarzı bir işletim sistemi kullanıyorsanız bu şekilde indirme de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, size bu araçlardan biraz bahsedeyim isterseniz. Aircrack NG, yani bunu indirdiğimde AirDump NG, AirApply NG ve AirMoon NG adında 3 tane araç yüklüyor. Bu araçlar bizim Wi-Fi hackingi sırasında paket toplamamıza, paket şifresini kırmamıza vesaire bu tarz işlemlere yarıyorlar. Zaten videonun ilerleyen kısımlarını hepsini uzun anlatacağım. Şu an bir yüzeysel olarak geçmek istiyorum sadece. Bu araç ise arkadaşlar bizim ağ paketlerini yakalayıp dönüştürmemize yarayan. Onu da gene ileride anlatacağım. Yani aslında ben olay örgüsünde hacking sırasında anlatacağım zaten size bu aracı şurada kullandım diye ama genel bir fikir sahibi olun istiyorum aslında. Hashcat'te arkadaşlar bizim Wi-Fi hackingi şu şekilde işliyor. Biz kırılma esnasında bir bağlantı kopması yaratacağız Wi-Fi'ye ve o sırada bu three-way handshake, TCP'yi zaten sıkı takipçilerim biliyordur. TCP ben uzun anlattım networking ile alakalı, fakat bir cihaz bir sunucuya bağlı, biz bu ağı koparttığımızda tekrardan birbirlerine tekrardan bu TCP dediğimiz three-way handshake'i yapıyorlar. Bunun da sebebi hani o güvenli protokol el sıkışması anlamına geliyor. Tekrar internet bağlantısı sırasında biz tam o bağlantıdaki three-way handshake'deki paketleri alabiliyoruz arkadaşlar. İşte bu topladığımız paketleri çözümlerken kullanacağımız şifre kırıcı olacak arkadaşlar. Bu da o yani kısaca. Şimdi gelin birazcık bilgisayarın o anakart muhabbetinden bahsedeyim. Aslında herkesin kafasını karıştıran arkadaşlar. Bizim temel bilgisayarlarımız, yani laptop için konuşayım, İçinde bir tane Wi-Fi kartı var. Biz bu Wi-Fi kartını ya monitör modu sokup çevredeki paketleri toplayabilecek hale getiriyoruz veyahut normal her zamanki bu gördüğümüz işlevi işte Wi-Fi'ye bağlanması için kullanabiliyoruz. Ama bu iki işlemi aynı anda yapamıyoruz maalesef. Eğer iki işlemi aynı anda yapabilecek bir cihaz, hani o tarz bir şey istiyorsanız Wi-Fi kartları satılıyor. Onlardan edinebilirsiniz arkadaşlar. Yapacağımız işlemi size kabaca şöyle anlatabilirim. Telefonumdan bir mobil hotspot açacağım. Tabletten ona bağlanacağım, tamam mı? Zaten kendi ekranlarından da kayıt alıyor olacağım. Siz onu ekranda göreceksiniz. Ben bilgisayarımdan yolladığım komut ile bunun bağlantısını kopartacağım. Sonrasında anlık kopma yaşanacak, fakat bunlar daha öncesinden güvenli ağ olarak belirlediği için tablet hemen
saniyesinde geri bağlanacak, tamam mı? Burada hiçbir problem yok. Yani bir kullanıcı bunu fark etmez bile muhtemelen. Ben kopmadan sonra yaşanan tekrar o bağlantı esnasında three-way handshake yaşanırken paketleri alacağım ve kendi bilgisayarımızda çözümleyeceğiz arkadaşlar. Büyünün tam gerçekleştiği yer orası. Şimdi gelin ben size bunu uygulamalı olarak göstereyim. Evet arkadaşlar, bu komutu yazdığımda ben birazdan monitör moda geçirdiğimde bilgisayarımı kendisi tekrar otomatik Wi-Fi moda geçmeye çalışmasın diye yazıyorum. Bas. Gördüğünüz gibi dostlar, bu komutu yazdıktan sonra Wi-Fi kartı işlevini yitirdi. Şimdi bilgisayarımızı monitör moda geçirelim. Onu da bu komutla yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben buna tıkladıktan sonra bilgisayarım artık monitör moda geçtiğini görüyorsunuz. Burada bakın. Bakın arkadaşlar, normalde benim Wi-Fi kartımın adının VLAN 0 olduğunu, bununla Wi-Fi işlemlerini yerine getirdiğiniz ve Intel chipsetli olduğunu görüyorsunuz. Fakat artık kullandığımız Wi-Fi kartının adının VLAN 0 Moon'a dönüştüğünü görüyorsunuz arkadaşlar. Modun monitör mod olduğunu, frekansın 2.457 GHz'de çalıştığını, short limit'in 7 olduğunu, RTS'in F olduğunu vesaire vesaireyi görüyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir yandan da tabletimden kayıt alıyorum. Gördüğünüz gibi sudo emir keleş Wi-Fi'sine bağlan, yani cep telefonumun Wi-Fi'sine. Şimdi arkadaşlar, bu komutu yazdığımda bilgisayar çevredeki tüm modemlerin bilgilerini, anakartlarını, her şeyini bir doküman şeklinde döküp taramaya başlayacak. Bizim amacımız burada şu. Benim kendi telefonumun Wi-Fi adı sudo emir keleş. Ben zaten kendi lab ortamında sızma yaptığım için kendi telefonumun Wi-Fi adresini ve MAC adresini vesaire bilgileri aldıktan sonra bu işlemi durduracağım. Zaten dediğim gibi bu işlemi tamamen kendi kişisel merakımı gidermek için yapıyorum. Hiç kimsenin hiçbir verisiyle alakalı problem yok. Zaten blurlayacağım oraları. O zaman taramaya başlayalım. Evet arkadaşlar, işlemi durdurdum. Burada çeşitli modemlerin MAC adreslerinin, hangi channel'da çalıştıklarının, hangi güvenlik protokollerini sergilediklerinin vesairenin isimleri vesaire her şeyleri yazıyor. Authentication'ları, hani kimlik doğrulama metotları vesaireleri, her şeyleri yazıyor. Fakat bizim için burada önemli olan, gördüğünüz gibi benim kendi telefonumun adresi burada çıktı. En üstte zaten sudo emir keleşi görüyorsunuz. Benim için burada önemli olan şu MAC adresi ve hangi channel'da çalıştığı. Arkadaşlar, ben bu iki bilgiyle şimdi modemin bağlantısını kopartacağım ve tabletten tekrar onu three-way handshake'e zorlayacağım. Bu tam o esnada gerekli paketleri toplayıp şifre kırma metoduyla şifremize erişeceğiz. Şimdi aklınız karışıyor olabilir. Gelin o işlemi hep beraber yapalım. En güzel yerine geldik. Evet arkadaşlar, bu komut sayesinde kendi telefonumun internet ağını dinlemeye başlayacağım. Tüm giriş çıkışlara, her şey hakkında bilgi sahibi olup şimdi gerekli aşamalara geçeceğiz. Fakat ben burada üstünkörü anlatmak istemiyorum. Size biraz bu yazdığım komuttaki bilgilerden bahsedeyim. Hani bunlar nedir ne değildir, ezbere gitmeyelim sonuç. Evet arkadaşlar, bu zaten gerçekleştirdiğimiz saldırıdaki aracın adı. Buradaki kısa çizgi BSSID sadece bu cihazı dinle. Yani hangi channel'dan dinleyeceğin adresi, hani bu cihazı dinle sadece. Çevredeki tüm cihazları dinleme komutu aslında bu. Bu zaten kullanacağım cihazın MAC adresi. Kısa çizgi C hangi channel'ı dinleyeyim sorusunun cevabı zaten soruda 6 yazmışım. Kısa çizgi V de bunu home/handshake VLAN 0 Moon olarak yaz anlamına geliyor. Yani aldığım bilgileri kaydet anlamına geliyor. Evet arkadaşlar, tüm komutlar hakkında fikir sahibiysek gelin dinlemeye başlayalım. Evet arkadaşlar, dinleme başladı. Şimdi bu terminali hiç kapatmayacağım. Bunun yanına yan bir terminal daha açacağım. Evet arkadaşlar, geldik büyünün gerçekleştiği yere. Bu komut sayesinde şimdi tabletimin internet erişimi kesilecek. Tam o esnadaki paketleri yan terminalden açtığım yere kaydedeceğiz. Hazır mısınız arkadaşlar? Bunu da hemen size anlatayım. Gene Air tahmin edeceğiniz gibi kullandığımız araç. Kısa çizgi Deut 10'da ya bu komut bağlantıyı kes komutu aslında arkadaşlar. Hani dedim ya, o bağlantıyı kopartıp tekrar yakalama esnasında TCP ve UDP'den biraz bahsetmek istiyorum ki kafanıza otursun. Aslında eskiden arkadaşlar UTP metotları kullanılırdı. Aslında hala bazı alanlarda UTP kullanılıyor ama bizim genel internet ortamında biz TCP kullanıyoruz. Çok kısaca tekniğe girmeden bir cihaz veri aktarımı yapar, tamam mı? Böyle dalgalar şeklinde veri verir. Siz hani arabayla şehirler arası yol yaparken bazı yerlerde radyo çekiyor, bazı yerlerde çekmiyor ya. Bunu şey gibi düşünün. Mesela işte bir alan var, o alanın dışına çıkınca artık veri gelmiyor size. Adam sürekli veri yayıyor. Sen onu alabilirsen alıyorsun, alamazsan almıyorsun aslında. Ama TCP böyle değil. TCP mesela bilgisayardan sunucuya bir veri aktarımı olacak ya. İlk başta bilgisayardan sunucuya veri gidiyor. Diyor ki sana veri yolluyorum. Okey misin diyor. Sunucu ona geri bir ileti yolluyor. Evet diyor, okeyim. Sonrasında bilgisayar veri yolluyor. Ne oldu? 1, 2,
3 adımda veriyi iletmiş oldu. Yani güvenli bir katman oluşturdular. Artık sunucuya veri gitti mi gitmedi mi diye düşünmemize gerek kalmadı. Niye? Çünkü karşılıklı zaten haberleştikleri için biz gittiğini biliyoruz. Şimdi ben bu işlem sayesinde bağlantıyı kopartacağım ve kısa süreliğine tekrar o three-way handshake'i benim tabletimle telefonum aralarında yaptıkları o milisaniyede ben paketi tutup çekeceğim arkadaşlar. Hazır mısınız? Şimdi komutu başlatalım ve yan terminalden iletileri izleyelim. Evet arkadaşlar, o zaman büyünün gerçekleştiği yere geçiyorum ve komutu başlatıyorum. Evet arkadaşlar, şu anda zaten ekranı bir yere koymuşumdur. Tabletin interneti koptu, tekrar bağlandı. Biz paketleri topladık. Authentication bitti. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere tabletin tam o anda interneti koptu geldi böyle. Biz o sırada paketleri çektik, merak etmeyin. Aldım paketleri. Aldım, merak etmeyin. Biz bütün verilerimizi aldık. Wi-Fi patlattık. Tam o sırada three-way handshake olurken paketleri çektik. Gelin şimdi size o paketleri nasıl kırabileceğinizi göstereyim. Evet arkadaşlar, terminalime geldim. Burada dizinimi şimdi home emir, yani benim kendi user klasörüme geçeceğim. Burada cd emir dizinine gidip list çektiğimde arkadaşlar, burada sürüsüne bereket işte handshake, handshake vesaire bir şeyler yakaladığımızı görüyorsunuz dostlar. Burada arkadaşlar komutu yerine getireceğim. Fakat şöyle bir işlem var. Ben size kayıt sırasında söylemeyi unuttum. Ben şifreyi 1'den 9'a kadar yaptım. Burada zaten karışık bir şifre verirse belki de bunun çözülmesi haftalar, yıllar alacak. Wi-Fi hacking'i simüle ettiğimiz için burada yeni bir dosya oluşturacağım arkadaşlar. Sudo nono. Burada şifreler adında bir not defteri oluşturdum diyebilirim. Tabi yazamıyorum, bir yazsam. Arkadaşlar burada 1'den 9'a kadar bir şifre yazdım. Zaten deneme sırasında bunda deneyecek. Gelin buraya başka ne yazalım? Atıyorum buraya rastgele işte bir şeyler yazıyorum. Ve bunları teker teker şifre olarak denesin. Neyi denesin? 1'den 6'ya kadar denesin. Neyi denesin? Emir'i denesin. Neyi denesin? Linux'u denesin. Neyi denesin? Arch'ı denesin. Neyi denesin? Sudo, emir, keles. İşte benim ismimi denesin falan filan arkadaşlar. Burada bunu kaydettim, tamam mı? Çıktıktan sonra şu işlemi yapacağım. Az önce ya o taraf biraz karışıktı. Ben de son işlemden önce hepsini bir yere toplayayım dedim. Bakın Wi-Fi şifre kırma adında bir dosya oluşturdum ve buraya işte şifreler txt, burada da size göstereyim şifreler txt'de neler olduğunu. Bu şekilde işte rastgele şifreler yazdım. AA, VV bilmem ne bir şeyler. Burada rastgele şifreler koydum arkadaşlar. Yani şunu deneyip bulması gerekiyor aslında, kısaca bunu söylemek istiyorum. Burada da bizim işte yakaladığımız handshake vesaire, hani bunun gibi paketler yer alıyor. O tam three-way handshake esnasında tutup yakaladığı paketlerden bahsediyorum. Şimdi dostlar, ben bu komutu yazdığımda yakaladığımız şifreli paketleri benim o kendi oluşturduğum tekstin içindeki şifrelerle teker teker deneyecek. Burada zaten bu komuttan bahsetmiştim. İşte çizgi V'de yaz demek zaten. Buradaki şifreleri dene anlamında. Bu da benim MAC adresim blurla, o yüzden görmüyorsunuz. Burada da handshake kısa çizgi bir cap zaten yakaladığımız şifreli dosya arkadaşlar. O zaman şimdi bu kadar anlattığım şeyden sonra benim burada enter'a bastığım gibi bize uzunca bir ekran ve oradaki keyfound yazısını, şifresini göstermesi gerekiyor. Hazır mısınız dostlar? Basıyorum. Evet arkadaşlar, burada keyfound yazısını gördük. Bulması, bakın 13 tane key'den 5 tanesi test edilmiş sadece. 5. de bulmuş şifreyi. 61 milisaniye sürmüş. Aircrack 1.7 çalıştırılmış. Kalan süre 0 saniye yazıyor. Zaten çok hızlı bir şekilde buldu. Evet arkadaşlar, bu şekilde Wi-Fi hackleme evet arkadaşlar, bu şekilde Wi-Fi hackleme metodumuzun sonuna geldik. Size göstermek istediğim böyle şeylerin gerçekten var olduğuydu arkadaşlar. Umarım size bir şeyler katmıştır bu video. Bu arada arkadaşlar, unutmadan şunu da göstereyim. Bilgisayar monitör moda girdikten sonra şu şekilde çıkartıyoruz. Keşke bunu en başında gösterseydim de şimdiye nasip oldu. Bastığımda bu tekrar internet servislerim, bu komutlar arkadaşlar tekrar internet servislerimizi yerine getirecek, merak etmeyin. Bu komutları yazdığımızda tekrardan internetimiz normale dönüyor bu arada. Bunu da göstermiş olayım. Keşke videonun en başında gösterseydim monitör moda soktuktan sonra ama şimdi aklıma geldi. Yani şimdiye nasip olsun. Gördünüz zaten yukarıda Wi-Fi simgesi geldi tekrardan. Hani monitör moda soktuktan sonra tekrardan işte internet menajerimizi yeniden başlatıp monitör modu kapattık vesaire. Sonrasında monitör moddan çıkıp Wi-Fi kartını kullanmaya devam edebiliyor bu şekilde. Peki dostlarım, az önce başımıza bu tarz olaylar geldi. Benim gibi, senin gibi böyle meraklı bir insan ya da kötü niyetli bir insan başkasının kişisel verilerini çalmak için bu tarz yöntemlere başvurdu. Biz bunları engellemek için neler yapmalıyız peki?
Hani ne yapmalıyım da benim gibi az önce standart bir Linux işletim sistemi kullanan bir insan birkaç komutla benim verilerime erişemezsiniz. Birincisi arkadaşlar, biliyorsunuz bu çok klasik zaten fakat tekrar söylemek durumundayım. Arkadaşlar şifreleriniz ne kadar karışık, bak karışık diyorum, bu kısmı aslında çok önemli. Karışık dediğimde adam gidiyor diyor ki ya diyor benim memleketim atıyorum Eskişehir. Şehir eski lan, böyle bir şey değil o. Karışık derken böyle işte alt çizgi alttan tire bilmem ne falan filan, böyle karıştır yani, karıştırabildiğin kadar. Fakat şifreni unutma. Bir şifre yöneticisi kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar bu durumda. Şifre değiştir abi. Mesela gerçekten benim gibi güvenlik takıntısı olan bir insansan eğer, en azından her ay olmasa da yılda bir kere en azından karmaşık şekilde başka bir Wi-Fi ağına Wi-Fi şifreni başka bir şifreyle değiştirebilirsin. En az o kadar zorlu ve çözmesi o kadar karmaşık bir şifreyle. Gelelim 3. metoda. Arkadaşlar burada güvenlik protokollerini görüyorsunuz. Burada gördüğünüz üzere benim VPI ve VPI 2 kişisel verisinde kalır. Bunu yapmayacağız arkadaşlar. VPI 3 kişiselini tercih edeceğiz. Peki neden? Arkadaşlar az önce bir paket toplama keşfettim. Bu paket toplamında eğer ben VPI 3 kullanıyor olsaydım o şifreyi kırması, yani imkansıza yakın derler ya hani, ya şununla eşdeğer tutabilirim. Yolda giderken bir anahtar buldum değil mi? Sen o anahtarın hangi kapıyı açacağını bilemez doğal olarak. Hani dünyada milyonlarca ev var. Aynı mantık. Hani denesin dursun, mümkün değil, bulamaz. Bulamaz yani, hani şifreni karmaşık yaparsan eğer. Şifreni karmaşık yap. Ve bu şekilde VPI 3 kişiseli kullanacağız arkadaşlar. Hani internet ağımızda bunları kullanacağız, tamam mı? Sakın, olabildiğince daha fazla güvenliklerimizi arttıracağız arkadaşlar. Mahremiyetlerimize önem göstereceğiz. Size göstermek istediğim diğer bir yöntem daha var. Size diğer bir metottan daha bahsetmek istiyorum. Ağ benim, her şey benim, hani benim kendi sahip olduğum bir ağ olduğu için tarama yapabilirim tabii ki de. Yani buna kimse karışamaz. Arkadaşlar mmap diye bir komutumuz var. Buna 192.168.1124/24 komutunu yazarsanız ve enter'a basarsanız, ben de basacağım şimdi de, kendi portunuzda bağlı olan tüm internetleri görebiliyorsunuz ve bunun taramasını yaptırabiliyorsunuz. Evet, taramayı bitirdik arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada bilimlenemeyen, tanımlanamayan cihaz gibi bir şey gördüm. Niye böyle söyledi anlamadım. Bu 21 normalde benim cihazım bu arada. Telefonum o benim. Emir PC diyor. Bu benim kendi arkadaşlar bilgisayarım, 37. DHCP benim modem, yani 37. şey vermiş, IP vermiş bana. Okey. Burada Lenovo tabletimi görüyorsunuz. Zaten tabletten yaptık hani o görüntüleme işlemini. Bu şekilde arkadaşlar, hani ağınızda kimlerin olduğunu o anlık tarama sonucunda da öğrenebilirsiniz. Zaten taramayı ne kadar kısa sürede bitirdi? 5 saniyede falan. Yani terminali açıp bu şekilde bir tarama yaparsanız eğer cihazınızdaki ağları da görebilirsiniz. Bu da benim kullandığım bir metot arkadaşlar. Evet dostlarım, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım size bugün bir şeyler katabilmişimdir. Lütfen kendi mahremiyetinize biraz özen gösterin arkadaşlar ve bu şekilde başınıza gelebilecek sonuçlardan minimum zararla kaçınmaya çalışın. Bugün bu videoda size Wi-Fi hackleme hakkında bazı bilgiler vermek istedim. TCP'nin nasıl çalışma mantığı olduğunu sizlere aktarmak istedim. Böyle büyük güvenlik protokolleri çıkmış da olmuyormuş gibi görünüyor. Maalesef hala daha siber alanda çok gerideyiz arkadaşlar. Özellikle ülkemizde bu konuda bilinçlenmesi gereken çok insan olduğuna inanıyorum. Benim takipçilerim beni takip ettikleri için bilinçli değil, bilinçli oldukları için beni takip ediyorlar zaten. Sen de sonraki videoları kaçırmamak için abone olabilirsin ya da ben genelde gönderi olarak video konusunu paylaşıyorum. Oradan tıklayıp sonraki videonun konusunu seçebilirsin arkadaşım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim dostlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler dilerim arkadaşlar.